Stoacı filozof Epiktetos'un çok güçlü bir sözü var. Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. Düşünsenize, bu söz özgürlük hakkında bildiğimiz, bize öğretilen her şeyi bir anda sarsıyor. Peki ama 2000 yıl öncesinden gelen bu bilgelik bugünün dünyasında bize ne söyleyebilir? Gelin bu kadim rehberin peşinden gidelim. Şöyle bir durup düşünelim. Hepimiz hayatımız boyunca bir şeylerin peşinden koşup duruyoruz. Peki ne bu aradığımız şey? Daha çok para mı? Sapasağlam olmak mı? Yoksa sevgi mi? Nedir bu bitmek bilmeyen koşuşturmanın sebebi? Ama biliyor musunuz, bütün bu istekler, para, sağlık, sevgi aslında buzdağının sadece görünen yüzü. Hepimizi farkında olmadan kendine çeken çok daha derin, tek bir amaç var. Günün sonunda hepimizin aradığı şey aslında aynı. Mutluluk ve iç huzur, değil mi? Peki ama mutluluğa giden yol nereden geçiyor? Bir şeylere sahip olmaktan mı, yoksa tam tersi, o sahip olma arzusundan tamamen kurtulmaktan mı? İşte binlerce yıldır cevabını aradığımız soru bu. İşte bu devasa sorunun cevabını ararken karşımıza öyle biri çıkıyor ki aklınız durur. Bize bu yolda rehberlik edecek kişi, hayatı tam bir çelişkiler yumağı olan Epiktetos. Epiktetos'un bütün felsefesi belki de bu cümlede saklı. Vay be! Bakın, bu sözün sahibini bir düşünün. Bugün bildiğimiz Pamukkale'de, yani o zamanki adıyla Hierapolis'te bir köle olarak dünyaya geliyor. Roma'ya götürülüyor, İmparator Nero'nun en güvendiği adamlarından birinin kölesi oluyor. Ama bu koşullar onun zihnini beslemesine asla engel olamıyor. Hayat hikayesine bir bakın. Milattan sonra 55'te köle olarak doğuyor. Roma'da köle olarak yaşarken bir yandan felsefe eğitimi alıyor. Sonra ne oluyor? Özgürlüğüne kavuşmuşken Roma'dan sürgün ediliyor. Peki yıkılıyor mu? Hayır. Gidip Yunanistan'da kendi felsefe okulunu kuruyor ve çağının en saygıdeğer düşünürlerinden biri oluyor. İşte bu hayat ona özgürlüğün ne olduğunu öğretiyor. Peki neydi bu sır? Epiktetos'un onca acıdan, onca zorluktan süzüp çıkardığı o büyük gerçek şuydu: gerçek özgürlük dışarıdaki zincirleri kırmak değil, asıl mesele kafamızın içindeki o görünmez zincirleri kırmak. İşte özgürlüğün formülü bu. Yani diyor ki, mesele başına ne geldiği değil, mesele başına gelen şeye senin nasıl tepki verdiğin. Arzularını ve yargılarını yönetebiliyor musun? İşte gerçek efendilik bu. Kendi zihninin efendisi olmak. Hadi gelin şöyle bir şey hayal edelim beraber. Arabanızın anahtarını masanın üzerine bıraktınız, cüzdanınızı da bir kenara koydunuz, üzerinizdeki kimlikleri, ünvanları, bütün etiketleri bir anlığına çıkardınız. Ne kaldı geriye? Sadece siz ve düşünceleriniz. İşte özgürlüğün başladığı yer tam da burası. Tabii ki Epiktetos, her şeye atın gidin bir mağarada yaşayın demiyor, yanlış anlaşılmasın. Amaç o değil. Asıl mesele sahip olduğumuz şeylerle kurduğumuz ilişkiyi değiştirmek, elimizdekilerle yetinmeyi öğrenmek ve içimizdeki o daha fazlası, daha fazlası diye bağıran sesi sorgulamak. Peki, tamam, teoride güzel de pratikte ne yapacağız? Günlük hayatta nasıl zihnimizin efendisi olacağız? İşte Epiktetos burada devreye giriyor ve bize harika, akılda kalıcı benzetmelerle yol gösteriyor. Düşünün ki büyük bir ziyafettesiniz. Ortada bir servis tabağı dolaşıyor. Size gelince nazikçe payınıza düşeni alırsınız, değil mi? Size gelmeden uzanmazsınız. Sabırla beklersiniz. İşte hayat da böyle bir sofra, diyor Epiktetos. Sana sunulanı şükranla al, henüz gelmeyeni de sabırla bekle. Bir de hayatı bir pazar yerine benzetiyor. Diyor ki, çoğumuz bu pazara bir şeyler alıp satmaya, yani bir şeyler kazanmaya geliyoruz. Ama bir de bilgi insanlar var. Onlar sadece etrafı izlemeye, bu pazarın nasıl işlediğini, bu hayatın ne olduğunu anlamaya gelir. İşte can alıcı soru şu: siz bu pazarda ne yapıyorsunuz? Peki ya zorluklar, başımıza gelen kötü şeyler? Bunlar bir ceza mı? Hayır. Epiktetos'a göre Tanrı aslında bir antrenör gibi. Bizi geliştirmek için karşımıza zorlu bir güreşçi çıkarıyor. O zor anlar, acılar bizim ruhsal kaslarımızı güçlendirmek için birer fırsat aslında. Ve tüm bu anlattıklarımız aslında şu meşhur duada özetleniyor. Belki de duymuşsunuzdur. Değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz şeyler arasındaki o ince çizgiyi görebilme bilgeliği. İşte o ayrımı yapabildiğimiz an huzuru bulduğumuz andır. Evet, Epiktetos'un 2000 yıllık rehberliğinden sonra şimdi pusulayı kendimize çevirme zamanı. Bütün bunlar bizim için ne anlama geliyor? Unutmamamız gereken en önemli şey şu:
Özgürlük, dışarıyı kontrol etme çabası değil, içeriği yönetme sanatıdır. O deliler gibi aradığımız huzur var ya, o aslında dışarıda bir yerlerde değil, hep içimizdeydi. Onu bulup çıkarmak da tamamen bizim elimizde. Peki, ya siz? Bu hayat pazarında neden varsınız? Sadece bir şeyler alıp satmak için mi? Yoksa tüm bu olan biteni, bu büyük ve ahenkli yapıyı anlamak için mi? Bu sorunun cevabı sadece ve sadece sizde.